GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Yine bir sıcak gelişmeyle YouTube ekranında birlikteyiz. Ben de Okan Gezer, GZT yayın yönetmeniyim ve bugün İsrail'in sabaha karşı İran'a yönelik saldırısına dair bir yayınımız olacak. Çünkü hem beklenen bir saldırıydı ancak düzeyi, dozu, etki alanı ve nasıl yapılacağı çok konuşuluyordu, merak ediyordu. Çok farklı senaryolar vardı. Bizim gördüğümüz şu ana dek sabaha karşı İran toprakları içerisinden İsrail'in 3 mini İHA'yı havalandırdığı ve de İsfahan bölgesinde bunların İran hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği bilgisiydi. İki taraftan da farklı açıklamalar geldi. Öncesinde hem İsrail tarafı saldırıyı tırnak içinde üstlenen ama çok da üstlenmeyen bir açıklama yaptı. İran tarafı da saldırının etkisiz hale getirdiğini ancak İsrail adını geçirmeden bulundu. Birazdan aslında bir konumuz olacak. İran Araştırma Merkezi Oraltoa bildiği gibi gazetede İran konusundaki tüm dosyaları hazırlayan bölgede en yakın bilen isimlerden biri. Konumuza soralım aslında. Sabaha karşı ne oldu? İki taraftan gelen açıklamaları nasıl okumalıyız? Biraz böyle yayınımıza başlayalım. Sizlerden gelen soruları da yayın esnasında konuğumuza iletmek için yorum kısmına bekliyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Doğukan Bey, hoş bulduk. Aslında direkt saldırıyla başlayalım. Yani biz bir haftadır bekliyorduk aslında İsrail İran'a karşı misilleme hamlesini nasıl yapacak diye. Sabah karşı bir hareketlilik gördük. Biz sizden dinleyerek başlayalım. Sonrasında da bölgedeki genel ilk açıklamalara değiniyor oluruz. Öncelikle merhabalar. Ya beklenen bir saldırıydı ama saldırının ya da misillemenin ne olacağı konusunda bir tartışma söz konusuydu. Bu saldırıyla beraber yani açıkçası bu İranlılar bunu pek görmezden geldiği bir tavır gösteriyorlar şu an. Hatta saldırıların olduğu sürece Emir Abdullahian falan başka tarzı tweetler atıyordu. Yani şey değildi. Çok böyle üstten karşılamadılar olayı. Amerika'nın doğruladığı söyleniyor. Şimdi şunu söyleyeyim en başta girmeden evvel. Şu an bütün bilgiler aşağı yukarı teyite muhtaç ve erken, yani konu şudur bu budur demek için çok erken, ama elimizdeki şeylere baktığımızda Amerika'nın İsrail'e ait olduğunu sağladığını olduğunu doğrulamış durumda. Ve İran'da uçuşlar şu an normale dönmeye başladı. Yani çok böyle İsrail saldırısında olduğu, yani İran İsrail'e yaptığı saldırıda olduğu gibi bir alarm durumu şu an söz konusu değil. Bunun dışında İsrail tarafından dediğiniz gibi resmi bir açıklama gelmedi. Daha işte az evvel yayından önce de konuşuyorduk. İsrail Savunma Bakanı bir tek kelimelik bir tweet attı. Az önce o şeyin manasına bakıyordum, hani nedir ne değildir diye. Şey anlamına geliyormuş, yani eğer İbranice'de işte hızlı şutlara verilen bir kavrammış kullandığı kelime. Bu da mesela işte yani biz yapmadık ama, yani yapmadık değil, hani açıklamayı tam doğrulamayan ama bir tırnak içerisinde de yalanlamayan bir ifade. Fakat bu İsrail içerisinde çok ciddi tepki almaya başladı. Ben hemen aşağıdaki yorumlara vesaire bakarken hani gazeteciler, devlet için görev almış önemli isimler falan hep şey diyordu, yani daha hiçbir şeyin sonucu belli değilken siz bir futbol yorumcusu gibi burada şey yapıyorsunuz, tweet atıyorsunuz veya işte bir gene devlet içerisinden bir yetkili isim şey demişti. Bu kelimenizle tebrik ederiz. Yani bu kelimenizle hem ulusumuzun hem de kabinenizin başarısızlığını itiraf etmiş bulunduğunuz gibi bir şey var. Yani dolayısıyla İsrail içerisinde de hükümetin bu tavrının, sıkışmışlığının ciddi anlamda eleştirisi ortada. Bu sıkışmışlık da biraz aksiyon almaya doğru ittiriyor hükümeti. Fakat konjonktür, çünkü İran tarafı çok net bir şekilde karşılama, yani bir cevap vereceğini söylüyor. Yani İsrail eğer İran'a karşı sert bir tutum geliştirir, bir atakta bulunursa buna karşı net bir şekilde tavır alacağını belirtti İranlı taraflar. Dolayısıyla İsrail konjonktür gereği, ki GZT'deki analizde de bahsetmiştik, hani doğrudan bir saldırı yapabilmesi ve doğrudan bir şey yapabilmesi çok olası değildi. Şu an gördüğümüz bizim biraz şartları zorlamak gibi İsrail açısından. Çünkü bu yani kullanılan şey için küçük bir drone olduğu söyleniyor. Bunu da çok belirteyim. Hani İran, İsrail tarafından veya İran toprakları dışından bir saldırı almadı. İran'ın içerisinden bir saldırı oldu ve küçük bir Bunu nasıl yorumlayabiliriz? İran'ın içerisinden İsrail'in böyle bir saldırı yapmış olmasına. Ya bu kapasite göstergesidir. Ben seni içeriden de vurabiliyorum demektir. Çok net bir mesajdır. Bence zaten böyle bir yola gittiler. Yani doğrudan büyük füzelerle, işte büyük dronlarla vesaire saldırmak yerine, çünkü GZT'deki videoda da bahsetmiştik. Hani İran İsrail'i vurabilirdi. Askeri olarak bu mümkündü. Fakat bunu yapmamasının verdiği bir mesaj var.
Aynı şeyi İsrail de yapabilir. İsrail de çok rahat bir şekilde İran'ı vurabilir. Fakat bunu da bu şekilde değil de böyle göstermesinin gene verdiği bir mesaj var. Ama bu sefer işte Irak'tan veya işte dış bir ülkeden kaldırdığı bir drone'la veya bir füzeyle değil ya da oradan İsrail topraklarına İran içerisinden yapması, bak benim burada bağlantılarım, network'üm çok geniş, istihbarat ağım çok geniş. Gerektiği zaman ben seni kendi içeriden ver. Biz buradayız mesajı da vermesi durumu söz konusu. Hem bu mesaj verilmiş oldu hem de diğer taraftan vurabileceğine dair bir mesaj verilmiş oldu. Ama dediğim gibi yani şu an biraz toz duman ortalık, biraz daha yatışması gerekiyor. Yaklaşık 24 saat içinde, 48 saat içinde daha da detaylar netleştikçe şey yapılır. Biraz işte şeyden bahsetmem gerekirse hani birkaç yerinden İran'ın savunma sistemlerinin birkaç ilinden harekete geçtiği söyleniyor. Evet, aslında hem hedefi biraz konuşabiliriz. Kritik noktaları hedef aldı bu mini saldırı tırnak içerisinde İsrail. Neden önemli hedef aldığı noktalar ve oradaki hava savunma sistemleri nasıl işliyor? Yani söylenene göre şu an 8. Avcı Hava Üssü orada bulunduğunu, bölgede bulunduğu söyleniyor İran için ve hani görüntüler var fakat hani çıkan patlamaların o ilk şeyde yani bir isabet sonucu mu yoksa hava savunma sisteminden dolayı mı hani o seslerin yankılandığı biraz muğlaktı. Gene bir şey söyledim. Ulusal Sosyal Medya Merkezi Sözcüsü diye çevirebilirim. Yani devletin sosyal medya ile alakalı açıklamanı yapan Hüseyin Deliryan şeyden bahsetti. Yani bunun işte gene ülke içinde fırlatılan az önce de konuştuğumuz gibi bir şey olduğunu doğruladı. Yani bu yönde bir açıklaması oldu. İRNA'da gene İRNA Haber Ajansı da birkaç vilayette hava savunma sisteminin harekete geçtiğini, İsfahan'da patlamalar duyuldu vesaire söylüyor. İsfahan'ın tabii merkezi olması, birçok kritik stratejik tesisin orada olmasıyla tabii önemli bir vilayet şey için. Daha önce de çok fazla o tarafa doğru bir saldırı gördük. Ama genel anlamda dediğim gibi hani çok da böyle nasıl diyeyim somut böyle hani İran'ınkine benzer bir şey oldu. Hani nasıl diyeyim bu oradan yıkıcı, patlatıcı, öldürücü bir durum değil. Fakat kapasite göstermek için bir güç göstergesi gibi bir şey. Ben aslında Hocam biraz burada şaka... belki İran'dan farkına işaret edersek saldırının etkisi belki aynı gibi gözüküyor ama saldırının üstlenilmesi ve karşı tepkiyi biraz daha farklı görüyorum ben. Hem İsrail tarafı net bir şekilde üstlenmiyor. Bu neden? Diğer taraftan İran'dan da sert bir söylem gelmedi. İtidalli biraz daha söylemler geldi. Bu iki tarafı nasıl yorumlarsınız? İran savaş istemiyor en başta. Yani bu en baştan beri hep savunduğum bir şey benim, söylediğim bir şey. Çünkü İranlılar savaşın ne olduğunu biliyorlar İran-Irak savaşından. Dolayısıyla doğrudan bir açık bir çatışmanın kritik altyapılara nasıl zarar verebileceğini. Çünkü yıllara sari inşa ettiler, çok uğraştılar bu altyapıları inşa etmek için. Bir sürü ambargolar yaşadılar vesaire. Irak zamanında bunların çoğunu kaybetmişlerdi. 90'dan beri de bunları inşa edebilmek için bin bir diplomatik hamleyle ya da arka kapılardan bir sürü şey yaparak bunları başarabildiler. Bu bir haftada, bir aylık bir saldırıda yok olmasını göz alamazlar. İnsan kaybı gene aynı şekilde. İran içerisinde bir sürü kırılgan şeyler var. İşte su meselesi başta geliyor. Elektrik vesaire teminat açısından şey. Bu altyapıların kaybı, savaşa girmek, işte halkın savaş hazır olup olmaması durumu, ekonomik durum. Bunlar hepsi toplandığında İranlılar doğrudan bir tansiyonu yüksek şekilde seyretmek istemiyorlar. Ama sonuçta İran içerisinde de her millette olduğu gibi milli bir gurur, bir şey olduğu için ve caydırıcılık askeri doktrin tam merkezinde bulunduğu için bu caydırıcılığın bu derece sınanması noktasında artık bir cevap verme ihtiyacı duydular ve cevap verdiler. Cevap verdikten sonra söyledikleri ilk şey şu oldu. Yani burada kalsın bu konu. Daha fazla bunu şey yapmayalım ve hani tırmandırmayalım idi. İsrail'in de ben açıkçası bunu gördüğünü ve buna mukabil bir cevap verdiğini düşünüyorum. Yani İranlıların da buna bu kadar düşük seviyede cevap vermemelerinin ya da yumuşak gitmelerinin sebebinin tansiyonu yükseltmek istememelerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hocam peki geçtiğimiz haftadan yola çıkarsak İran'ın misillemesi İran içerisinde nasıl bir etki bırakmıştı? Yani o beklenen halk desteği olmuş muydu? Kutlamalar gördük ama uzaktan içeriden nasıl yorumlayabiliriz? Ve bu saldırı, bugünkü saldırı biraz onun üzerini kapatmış olabilir mi? Ya da etkilemiş olabilir mi? Ben bu saldırının çok fazla İran'ın propaganda makinesine diyeyim çok şey yapacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. İşte tamam verdiğiniz cevabı hani burada kapatalım konuyu gibi olacağını düşünüyorum. Sorumuza gelirsek hani İran içerisinde bu konu nasıl işlendi? Ya bir kere şöyle bir şey var. İran çok kutuplara ayrılmış bir ülke durumunda şu an. Yani bir taraf ne doğru da olsa hükümetin yaptığı, devletin yaptığı her şeyi kötü görmeye meyilli bir taraf var. Daha çok şehirli kesim bunlar.
büyük şehir işte Tahran'da, İsfahan'da vesaire falan bulunan kitle. Ama bir tarafta yani o şeye çok entegre, hükümetin resmi söylemlerine çok entegre bir kesim var. Dolayısıyla hani bu İran tarafına nasıl karşılandı sorusu doğrudan bütün bir halk nezdinde gene bu kutuplara göre yorumlandığını ben gördüm. Yani bir taraf bunlar genel diasporadaki İranlılar ve işte bahsettiğim kesimdeki kişiler küçük görürken bunu aslında birçok Türkiye'de de çok kullanılan söylemler yani tiyatro işte tam kapasite göstermem falan gibi bir sürü şey çıktı malum Türkiye içinde de. Benzer bir tavırdayken İran içerisinde bu bahsettiğim hükümetin yanındaki destekleyen daha İslami hassasiyeti daha yüksek olan, Şia'daki o hassasiyeti daha yüksek olan kitlede tabii ki bir karşılığı oldu. Zaten bu propaganda meselesi hani Türkiye'de bu animasyon meselesi işte şey meselesi bu grafik tasarım meselesi sadece nasıl diyeyim koca bir kovadan birkaç damla suyun damlaması gibi olduğu için bize tam bizde oturmuyor. Fakat orada İran'a giderseniz metrolardan sokaklara, binaların üzerindeki duvarlardan bir kibrit kutusunun arkasına kadar her yerde bunu görürsünüz. Bu propaganda, bu anlatıyı, İran'ın temellerini, İran İslam Cumhuriyeti'nin temellerinin dayandığı anlatıyı her yerde görürsünüz. Dolayısıyla bir süre sonra bu propaganda makinesinin içerisinde eriyorsunuz. Haliyle bu saldırının da tıpkı Kasım Süleymani sonrası mitleştirilmesi, güçlendirilmesi gibi bu saldırının da bir şey olacak. Yani olmaya başladı bile olacak demeyeyim. Şeyler her yerde görünmeye başlandı artık. Yani daha işte Berias'taki şey hemen değiştirildi. O büyük tabela diyeyim, pano. İşte hemen gazetelerde gene gazetenin kapak resimlerine bakarsanız gerçekten kaliteli grafik tasarımları görürsünüz. Hemen onlar işlemeye başladı falan. Yani bu şey başladı. Destek noktasında dediğim gibi yani bu açıkçası çok bilimsel bir veri ister. Yani halkın şu kadarı bu kadarı demek gerekiyor ama bu şekilde izah edebilirim. Hocam peki bundan sonrasına işaret edersek şimdi böyle bir karşılıklı atışmaya döndü mü? Öncelikle tabii İsrail'in saldırısıyla başladık. Sonrasında İran misilleme yaptı. Sonra misillemeye bir misilleme geldi. Bundan sonraki adımın ne olacağını düşünüyorsunuz? Burada biter mi, nokta koyarlar mı, yoksa bir virgül alıp bu karşılıklı bir dövüşe devam ettirecek bir süreç? Ben İsrail'deki aktörün yani hükümetin şeyine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an konu biraz İran'ın kendisinden bağımsız da ilerliyor gibi duruyor. Yani İran'ı sürekli bir şeyin içine çekmeye çalışan bir yapı var gibi geliyor bana. Ki bunu söylemek için biraz erken ama benim hissettiğim, gördüğüm, analiz ettiğim bu. Şu an Lübnan ve Suriye çok hareketli. Sürekli saldırılar oluyor yeni. Daha dün gece gene bir saldırı yaşandı. Hafta içerisinde sürekli saldırılar oldu İsrail tarafından bu sahalara. Hani dolayısıyla İsrail'deki hükümetin sıkışmışlığı ve böyle saldırgan tavrı diyelim ve Gazze'de yaşananların da uluslararası kamuoyunda da çünkü ciddi bir tepki yarattı. Yani sadece bugüne kadar yani tabii ki şey değil ama belli ülkeler etrafında dönüyordu bu tepki ama bir baktık artık İrlanda'da da işte İspanya'da da hani Avrupa içerisindeki bazı devletlerde de Güney Afrika'da, Güney Amerika ülkelerinde sürekli bir yayılmaya başladığını, bu tepki, İsrail'e karşı olan tepkinin yayılmaya başladığını, Almanya içerisinde dahi bile ya Holocaust'un bedelini daha kaç yanda daha şey yapacak, ödeteceksiniz gibi tepkiler yükselmeye başladığını gördük. Bu İsrail'in çok alışık olduğu bir durum değil. İsrail'deki şu an iktidarda olan ve oldukça şahin olan hükümetin de çok alışık olduğu bir durum değil. Diğer taraftan zaten biliyorsunuz on binlerce kişi istifa diye haykırırken bir anda gündem değişmiş oldu falan. Dolayısıyla iç dinamiklerle bu İsrail'in itibarıyla alakalı vesaire bir sürü konunun harmanlandığı bir süreçten geçiyoruz. Sadece İran-İsrail üzerinden okumak zor. Fakat bu İsrail'in daha çok özellikle Amerika tarafından ben baskılandığını, daha başka bir cevap yani bu seviyede tutulmaya çalışacağını düşünüyorum ben gelecekte. Yani çok ilerleyeceğini düşünmüyorum ama şunu da söylemek lazım. İlk defa İran İslam Cumhuriyeti kuruluştan beri İsrail açısından da 1970'lerden beri ilk defa doğrudan bir saldırı söz konusu. İlk defa İran İsrail'e doğrudan saldırdı ve ilk defa değil aslında bu İsrail'in yaptı ama İran'ın yaptığı yeni bir eşik gelindi. Yani yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Bu tehlikeli bir aşama. Hocam peki yeni aşamada aslında bahsettiğiniz o Suriye'deki, Lübnan'daki İsrail'in atakları, hani İran'ın vekalet unsurlarının da olduğunu biliyoruz. Bu konuda bir dosyada belki çalışırız ama şimdi böyle kısa bir özetlemek istersek, İsrail'in tek mücadele ettiği, İran'la mücadele ettiği alan İran toprakları değil. Bölgedeki birçok ülkede İran'ın vekalet unsurlarıyla mücadele ediyor.
aktif anlamda. Bunun parantezi bir açarsak bilmeyenler için nasıl özetleyebiliriz İran'ın diğer ülkelerdeki İsrail üzerindeki etkisini? İran askeri doktrini temelde zaten az önce söylediğim caydırıcılık. Birinci şeyde yani İran'ın düşmanları İran'a saldırmayı dahi akıllarından geçirememeli noktasında. Bugüne kadarki inşa ettiği balistik füze, nükleer teknoloji vesaire de bu bağlamda düşünülmeli. Bunun dışında askeri doktrinin bir başka merkezinde olan şey ileri savunma konsepti. Nedir ileri savunma konsepti? Yani İran'a karşı bir tehdidi İran sınırlarına varmadan sınırın ötesinde karşılama üzerine bir konsept. Dolayısıyla İran bu bağlamda bu bölgelerdeki özellikle İsrail'in çevresindeki hatta dünyadaki bu ezilenlerin yanında olma işte müstekbir, müstazefin şeyinden anayasasına bile koydu. Örgütlemeye girişmiş durumda. Genelde tabii Şii halklar üzerinden yani o bölgedeki Şiiler üzerinden bu örgütlemeye girişirken bir taraftan da gene benzer paydaşlarda bulundu. Mesela İsrail dava, Filistin meselesinde olduğu gibi. Benzer paydaşlar bu farklı mezheplerden hatta farklı dinlerden kişilerle de ortak işler yapıyor. Bu bağlamda kurduğu örgütler var ve bu örgütler üzerinden de işte silah, teknoloji, insan yetiştirme, insan kaynağı gibi birçok yardımları söz konusu. Bu sayede de İsrail'i başka yerlerden sıkıştırmaya çalışıyor. Hocam peki yine içeriye dönersek, şimdi bir İran haritasını gözümüz önüne getirdik diyelim ve de olası hedeflerden bahsedelim istiyorum. Yani aslında İsrail'in olası saldırısında ki bugün de İsfahan'a bir şekilde aslında yakınlaşmış oldu. Hangi tesisler önemli? Nasıl bir coğrafyadan bahsediyoruz? Hedef olma anlamında olası bir İsrail saldırısında. Çünkü İran'ın stratejik tesisleri dediğim gibi İran-Irak Savaşı'ndan dolayı ne olabileceğini etüt ettiği için kolaylıkla ulaşılabilecek yerler değil. Yani şey anlamında söylüyorum dağların altında olduğu vesaire söyleniyor. Şu an bir arkadaşımız bu konuda da bir çalışma yapıyor. Emine Gözde Toprak nükleer konusunda da bizim kurumumuzda bayağı uzmandır. Yani çok yaygınlaşmış durumda, yani dağıtmış durumda İran nükleer tesislerini. Yani bir yerde toplamış durumda değil. İrili ufaklı birçok tesisten bahsediyoruz. Yani bir aşamayı bir yerde yapıyor, bir başka aşamayı diğer yerde yapıyor falan. Dolayısıyla bu İran'ın gene mozaik savunma konseptiyle bağlantılı bir şey. Bundan da çok özet bahsedeyim. İran savunmasını, savunma hattını sadece bu bazı tesis, kritik altyapılar için değil, orduların yerleşimi, devrim muhafızının yerleşimi de olası bir işgale karşı yerelleri örgütleyebilmek veya işte küçük küçük direnişler organize edebilmek adına dağıtmış durumda ve özelleştirmiş durumda. Dolayısıyla bir mozaik gibi parçaladığı bu yapının gene bir yönüyle stratejik tesislerini dağıtmış durumda. Yani şu an benim doğrudan şu tesis bu tesis diye işaret etmem çok şey kalabilir, havada kalabilir. Kolay değil yani İran'ın stratejik tesislerini yok etmek o bağlamda. Hocam peki bu tesisler ya da genel bugünkü hani sabaha karşı saldırıya gelirsek, şimdi İsrail'in mini İHA kullandığını şu ana kadar biliyoruz. Tabii resmi açıklama yok sizin de dediğiniz gibi ama bu saldırı yöntemini nasıl değerlendirirsiniz? Yani dediğiniz gibi en başta aslında bir mesaj belki ama tesiri de güçsüz olan bir mesaj olabilir mi? Neden İsrail mini İHA'larla böyle bir saldırı düzenlemiş olabilir? Bu daha önce de gerçekleşti. İran içerisinde çok olay yaşandı. Yani bu şu an yaşanan şey aslında daha öncekilerden farklı bir olay değil. En basit hani az önceki sorunuzla da aslında bağlantılı. Natanz'da yaşanan işte meşhur sabotaj olayı, işte birçok suikast meselesi gibi. Yani komutanlarının sorgulandığını gördük biz. İran içerisinde İranlı komutanların kaçırılıp bizzat sorgulandığına şahit olduk. Yani bu bir ülke için çok aşağılayıcı bir durum. Ne yazık ki böyle şeyler görüldü İran içerisinde. Dolayısıyla hani bu yapılan saldırı benzerin hatta çok daha fazlası, etki alanı çok daha yükseğini biz defalarca kez İran içerisinde gördük. Dolayısıyla İran için yeni bir konu yok ortada söylemek gerekirse. Teşekkürler hocam değerli katkılarınız için. Dediğiniz gibi süreç biraz daha ilerledikçe yeniden birlikte oluruz. Çünkü daha resmi açıklama henüz gelmedi. Sıcağı sıcağına böyle bir olayı denetlemiş olduk, görmüş olduk. Çok teşekkürler katkılarınız için. Oral Tuğ konuğumuzdu İran Araştırmaları Merkezi'nden. Gezi TR'de İran dosyalarını hazırlayan isim bölgeyi de yakından takip ediyordu. Bir özet geçmek gerekirse sabah saatlerinde sabaha karşı 4 gibi İsrail'in İran'a yönelik bir misillemeye karşı misilleme saldırısı düzenlendiğini gördük. 3 mini İHA ile İran toprakları içerisinden kalkan 3 mini ile İsfahan bölgesindeki bazı tesisler hedef alındı. Ancak İran makamlarının açıklaması herhangi bir tesisin etkilenmediği, hasar görmediği yönündeydi. Başka bir açıklamada İran'ın bu saldırıya karşı yeni bir misilleme
yapmayacağı yönünde İsrail'de bir açıklama geldi. İsrail makamlarından net büyük bir açıklama gelmedi saldırıyı üstlenen. İlk başlarda tabii ki saldırının dozuyla alakalı ufak bilgilendirmeler yapıldı ancak net bir saldırıyı İsrail tarafından yapıldığı henüz resmi açıklama olarak gelmedi ancak yalanlanmadığını da altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden de yine net bir açıklama gelmedi. Bunun da altını çizmiş olalım. Gün içerisinde aslında bu üst üste gelecek 3 ülkeden de gelecek açıklamalar biraz da sabaha karşı düzenlenen saldırının mesajının ne olduğunun bize göstergesi olacak diyelim. Kısaca yine notlara yayın esnasında gelen, konumuzda konuşurken gelen gelişmelere de bakacak olursak saldırının etkilerine dair petrol fiyatlarının %3 üzerinde arttığını söyleyebiliyoruz. İran medyası hava savunma sistemiyle bu İHA'ları tespit edip düşürdüğünü bildiriyor. İran tarafından yapılan bir açıklama. Böyle İsrail makamlarından şöyle bir açıklama var. İran'da yaşananlarla İran'da yaşanan saldırı hakkında yorum yapılmaması gerektiği yönünde İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki temsilciliklerine bir bildiri gönderdiği bildiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki İsrailli yetkililere, temsilcilere İran'a yönelik düzenlenen bu saldırı hakkında herhangi bir yorum yapmamasını istediği yönünde bir açıklama var. Avustralya bölgedeki gerginlik yüzünden vatandaşlarını terk etmesi, İsrail terk etmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu bildiriliyor. İsrail'in stratejik nedenlerden dolayı bu saldırının sorumluluğunu kabul etmeyeceği konuşuluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ki aslında İran'a bir saldırı olduğunda ilk akla gelen nükleer tesisler, İran'daki nükleer sahalarda herhangi bir hasar olmadığında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı. Sınırlı bir saldırı olduğunu ancak bir mesajının mutlaka olduğunu söyleyebiliyoruz. Yeni gelen gelişmeleri haber merkezinde bizlerle arkadaşların paylaştığı gelişmelere bakıyorum. Aynı zamanda bir başka gelişme de var. Onu da bir parantez açalım. Yayınımızı öyle bitirelim istedim. Rusya'ya ait Tu-22 süpersonik bombardıman uçağı Rusya bölgesinde düşürüldü. Ukrayna tarafından düşürüldüğü açıkladı. Ukrayna makamları hatta düşürüldüğü ana dair görüntüleri de paylaştı. Komuta sisteminde askeri anlamda. Ukrayna istihbaratı Rus Tu-22 M3 bombardıman uçağını düşen ekibin uçağı takip ettiği ve vurmaya hazırlandığı anları paylaşmıştı. Sonrasında uçağın düştüğü görüntüleri gördük. Bu da bölgede ne kadar İran'a uzak da olsa bir yandan da farklı bir hareketliliğin olduğunda bizlere gösteriyor diyelim. Gezdi Haber Merkezi'ndeki bizlerin yayınları devam ediyor olacak. YouTube kanalımıza abone olarak hem kriz yayınlarını açtığımız canlı yayınları takip edebilirsiniz hem de tüm süreçlere dair özel dosyalarımızı takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Gazete uygulaması üzerinden ve Twitter hesabı üzerinden anlık olarak gün içerisinde bilgilendirmeler yapıyoruz. Buradan takip edebilirsiniz ve Instagram ve diğer sosyal medya platformlarından da yine süreçlere dair haberlerimizi takip edebilirsiniz diyelim. Şimdilik yayını noktalayalım.